Selamlar herkese. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Firebase serisinin 3. videosundayız. Bu videoda Google ile giriş yap kısmına bakacağız beraber. Daha önce UI'yi oluşturmuştuk. Giriş yap, kayıt ol kısımlarını eklemiştik. Şimdi Google ile giriş yap kısmını ekleyeceğiz. Google ile giriş yap'a tıkladığımızda böyle bir alert karşılıyor. Continue diyoruz. Sonra bizi Google'a yönlendiriyor, Google'un web view'ine. Burada eklemek istediğiniz hesap varsa onu ekleyebilirsiniz. İsterseniz kendi hesabınızda direkt giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor, logout ekranı. Sol tarafta yukarıda bir ayarlar var. Altında bir çıkış yap var. Bu çıkış yap arkadaki table view'in bir row'u aslında. Yukarıda da bir header ekledik table view içerisine. Bu navigation title değil. Bunu header view içerisinde göstermek istedim. Yani bu table view'in kendi header aslında burası, şu kısım. Burada da ayarlar yazıyor. Bu title'ı ekledik buraya. Çıkış yap dediğimizde logout oluyor ve tekrar bizi login sayfasına yönlendiriyor. Bu kısımda user'lar var. Daha önce bakmıştık zaten. Kayıt yapmıştık, kayıt etmiştik kullanıcıları. Şimdi sign in metoda geliyoruz. Add new provider deyip Google'a ekliyoruz. Google'a geldikten sonra burada enable var. Buna tıklıyoruz. Altta name for project geliyor otomatik olarak. Bu seçili gelmeyebilir. Support mail for project. Bunu alttan destek için hangi mail adresini eklemek istediğinizi girebilirsiniz. Burası böyle. Kaydediyorum bunu. Şimdi şuraya geldiğimizde tekrar bir giriş yapalım. Şimdi bu ekranımızı yapacağız ilk önce. Sonrasında Google ile giriş yapı ekleyip bu sayfaya birlikte yönleneceğiz. Burada bir plist verdi Google'a aktif ettiğimde. Bunu buradan almamız gerekiyor. Bunu alıp proje içerisindeki bu Google Service Info dosyasını silip Safari'ye geldiğimizde buna done diyoruz. İndirdiğimiz yerden alalım infomuzu. Şöyle infonun altına bırakıyorum, üstüne doğru. Bunun ismini düzeltmeyi unutmayın. Hata verir. Bu şekilde eklemeniz gerekiyor, Google Service Info diye. Şimdi logout VC'mizi oluşturmaya başlayalım. Bir tane Cocoa Touch Class'tan UI View Controller oluşturalım. Bunun ismi logout VC olsun. Bunları silelim. Yukarıya bir tane table view oluşturalım. Bunun frame'i 0 gönderelim şu anlık frame'ine. Style'ı da inset group olsun. Bu VC'mizin background'ına bir sistem background atalım. Bir tane fonksiyon oluşturalım. Table view'i setup edip yüklemek için. Setup table view olsun ismi. Buna table view'in delegesini ve data source'unu gönderelim. Sonrasında view'imizin içerisine table view'imizi ekleyelim. Son olarak table view'in frame'i view'in frame'ine baksın. Yani view'in ekran içerisindeki view'in çerçevesine table view'imiz eşit bir şekilde frame olarak bakmış oluyor. Yukarıda da add sub view deyip view'in içerisine table view'i ekledik. Böylece view'imizin önünde table view'imizi göreceğiz. Buraya bir extension oluşturalım. Bunun için bir UI table view delege ekleyelim.
Alta bir tane daha extension ekledim. Bu da data source olsun. Buna bir de number of section ekleyelim. Number of row in section 1 döndürsün bize. Bir tane çıkış yap row'umuz var burada sadece. Onun için bir tane döndürmesi yeterli. Bir tane default cell oluşturalım. Sadece title olacak üstünde. Bunun background'ı system blue olsun. Title label'ın text'i de çıkış yap olsun. Tekrardan buraya gelip cell'imizi döndürüyoruz. Return cell deyip. Bunu bunun içerisine ekleyelim. Şimdi title label nokta text label nokta text olacak. Text label'ımıza text'imizi ekledik. Background color'ımızı da ekledik. Buradaki gibi. Zaten table view inset group olduğu için bu şekilde gösterecek bize. Row'ları grup olarak indirecek. Şimdi yukarıdaki ayarlar için bir header ekleyelim. Bu header buna bir ilk önce return 70 deyip bir yükseklik ekliyorum. Yukarıdaki header alanı için. Şu yukarıdaki header alanı için 70 diyorum bunun yüksekliğine. Bir tane de header ekleyeceğim. Header view. Buraya geldiğinizde table view içerisinde view for headers section olarak geliyor zaten. Bunun içerisinde bir view oluşturuyorum. UI view olsun ismi. Bunun frame'ini CG rectangle ile oluşturacağım. Daha kolay oluyor çünkü bu header alanlarındaki view yönetmesi. Direkt CG rectangle ile buna 0, buna da 0. Buna view'in frame'in size'ının width'i kadar gönderip bunu da 50 gönderebiliriz. Sonra bir tane label oluşturalım. Bunun ismi label değil de title label olsun. Eşittir UI label. Buna da bir frame ekleyelim. Bu da CG rectangle olsun. Bunu x'te 10, y'de 20 veriyorum. Sola doğru yanaşsın diye biraz daha. Yüksekliği viewing ile aynı veriyorum. Width. Yüksekliği de view'in frame'inin size'ının height eksi 10'u kadar olsun. Yani ne kadar vermiştik view için yükseklik? 50 verdik. Burada 40 veriyoruz title label için ki yukarıdaki yerlerde taşma yapmasın. Sonrasında view'in içerisine add subview deyip title label ekliyoruz. Sonra return title label diyoruz. Bu title label'a bir text ekleyelim. Bunun ismi ayarlar olsun. Bir de font ekleyelim buna. Bunun off size'ı 24 olsun. Weight'i de bold olsun. Header alanımızdaki şu alanımızdaki ayarlar kısmını da ekledik başlık olarak. Cell olarak çıkış yapı da ekledik. Burada bir tane döndürdük. Background'ını System Blue olarak verdik. Şimdi bu sayfa hazır. Logout VC. Login VC'ye geliyorum. Bir deneme amaçlı görmek için. Sign in Google with button'a geliyorum. Buradan sign
with Google button add target diyorum. Selfie'ni ekliyorum. Sonra selektörünü gönderiyorum. Bunun ismi sign in with Google Button Action olsun. Bunu da TouchUp Insight olarak gönderiyorum. Bunu buradan aldım. Bunu Objective-C fonksiyon olarak ekliyorum. Bunu logout VC. Bunu present olarak bir açıp bakalım. Bu cross dissolve olsun, transition'ı. Bunun da modal presentation style'da full screen olsun. Bunu buraya present edelim. Çalıştıralım simülatörde. Bu butona tıkladığımızda şimdi bize bu logout VC sayfasını açacak. Buradan present edecek. Bakalım. Google ile giriş yapa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Bunun pardon, şu background değil de bu text label text color olacak. System Blue. Daha build alalım. Çalıştıralım projeyi. Şimdi gelmiş olması lazım. Aynen. Çıkış yap butonu da geldi. Ayarlar da geldi. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapmak istiyorum. Bu çıkış yapa tıkladığında burası Table View. Did Select'ten dinlememiz gerekiyor bunu. Bunu dismiss olarak ekleyebiliriz. Burada zaten bir tane row'umuz var. Başka bir row'umuz da yok. O da çıkış yapmak için kullanıyoruz. Direkt did select içerisine dismiss olarak ekledim ben burada. Bir daha çalıştıralım. Birazdan bu alana logout kısmı gelecek. Buraya tıkladığımızda kullanıcı logout olmuş olacak uygulamadan. Çıkış yap dediğimizde tekrar geri döndü. Şimdi Google ile giriş yap kısmını ekleyelim. Sonrasında çıkış yap butonunun logout'unu, sign out'unu ekleyelim. Şuraya geliyoruz tekrar. Developer Documentation sayfasına. Buradan build'ı açıyoruz. Buradan Authentication olsun. iOS Google burada. Bizden ilk önce bunu eklememizi istiyor. Firebase iOS SDK'yi. Bunu biz daha önce eklemiştik sizinle beraber. Uygulamayı ilk kurduğumuzda. İzlemeyen arkadaşlar varsa oradan izleyebilir. Burada bir tane daha SDK kurmamızı istiyor. Google Sign in iOS diye. Bunu ekleyeceğiz. Bunu kopyalıyorum. Proje içerisine geliyorum. Dependency ekleme kısmına geliyorum. URL'i yazıyorum buraya. Solda geldi. Bunu direkt ekliyorum proje içerisine. Bize Google Sign in ve Google Sign in Swift'i kütüphane olarak sunduğunu gösteriyor. Ekliyorum proje içerisine. Bu ikisini ekledik. Şimdi login sayfasına geliyorum tekrar. Bunu buradan alacağım. Bunu bir fonksiyon içerisine koyalım. Çok pardon. Hatta silelim direkt bunu. Bunun içerisine şimdi Google Action'ları gelecek. Tekrar geliyoruz bu kısma. Bizden Firebase Core, Firebase Out ve Google Sign in'i import etmemizi istiyor. Bunu alıyorum buradan. Yukarıya geliyorum. Firebase Out var. Şöyle yapalım. Firebase Out olduğu için siliyorum bunu.
Firebase Core ve Google Sign-in'i ekledik sadece auth olduğu için. Tekrar buraya geliyorum. Bizden target içerisine URL type section eklememizi istiyor. Yani URL şema var bize vermiş olduğu. Bunu buradaki URL types'in içerisine ekleyeceğiz. Bunu biraz önce indirdiğimiz Google Service Info'dan alacağız içerisinden. Ondan sonra burada ekleyip devam edeceğiz. Onun için burada gösterim yapmış mı anlatım? Onun için yapmamış. Biraz önceki indirdiğim Google Service Info'ya geliyorum. Burada Reverse Client ID var. Bunu alıyorum. Bunu aldıktan sonra buraya geliyorum. Info kısmına. URL types var burada. Bunun alt kısmındaki yere artı yerine tıklıyorum. Burada bir URL şema kısmı geldi gördüğünüz gibi. Identifier, ikon ve URL şema ekleyebiliyoruz. Buna sadece URL şemayı ekleyeceğim ben. İçerisinden aldığım client ID'yi. Şu Google Service Info içerisinden aldığım client ID'yi. Onu ekledim. Şimdi yine configure'ı gösteriyor bize. Bir de bunu app delege içerisine eklememizi istiyor bizden. Bunu alıyorum buradan. App delege içerisine geliyorum. Buraya ekliyorum bunu. Şöyle. Sonrasında aşağı iniyorum. Buradan sign in kısmı var. Bunu alıyorum. Bunu tabi hata veriyor burada. Bunu import etmemiz gerekiyor. Import Google sign in olarak. Aynen düzeldi. Şimdi buradan ilk giriş sign in bilgimizi aldık. Bunu geliyoruz. Butonumuzun içerisine ekleyeceğiz. Butonumuzun içerisine ekliyorum. Gördüğünüz gibi şunları temizleyeyim. Şunu wik yapayım. Burada bir error kontrolü koymuş. Burada bir user kontrolü koymuş. Şöyle. Bunları bir düzenleyelim. Biraz karışık gönderiyor. Şu return olsun. Bu da return olsun. Bize uyarı veriyor. Hiç class içerisinden kullanım yapmadığımız için, self olmadığı için bunu yazmana gerek yok diyor. Bu büyük ihtimalle ekleyeceğiz şimdi buraya bir tane fonksiyon. Kullanacağız bunu. Bu retain cycle oluşmasını önlüyor arkadaşlar Clojure'da. Bildiğiniz gibi Clojure bir reference type. Şurada bir Clojure var. Bu retain cycle'a girmesini önlüyor. Yani strong olan değeri weak'e çekmiş oluyoruz diyebilirim. Daha detaylı bir konu aslında ama şu an yeri olmadığı için ufak bir değindim burada. Sonrasında eğer istenirse bununla ilgili bir video gelebilir. Bunu ekledim. Tekrar geliyorum. Aşağı kısma bir tane sign in button ekle diyor bize. Burada bizim zaten butonumuz var. Sonra bu bir credential alsın ve bize result error dönsün diyor. Error dönsün diyor. Bunu alıyorum buradan. Bir tane fonksiyon ekliyorum. Bunun ismi sign in with Google olsun. Bunu ekliyorum buraya. Bu out isteğimi. Buna bir credential eklememiz gerekiyor. Şöyle yapacağım. Yukarıdan şunu alacağım. Credential bizde ID token ve user access token'ı istiyor. Bunun için de şöyle yapacağım. Hemen buna bir parametre ekleyeceğim. Bir ID token olsun.
String'ti sanırım bunun değeri. Bakarız şimdi bir daha. Bir de bizden access token alsın. Bunu gelelim buraya. Şunu silelim. Şuraya gelelim tekrar. Bunun altına bu fonksiyonu ekleyelim. Sign in with Google. Bunun içerisine ID token'umuzu ekleyelim. Ve user'dan aldığımız access token'ın token string'ini alalım. Bunu siliyorum buradan. Access token olsun. Bu da ID token. Biraz önce self için kızıyordu zaten. Burada fonksiyon eklediğimiz için self'i de eklememiz gerekiyor. O soru işaretiyle birlikte ekleyebiliriz bunu. İstersek buraya strong self yazıp direkt normal bir şekilde de ekleyebiliriz. Tamamen sizin tercih etmenizle alakalı bir durum. Burada bir result kontrolü yapalım. Result'ı kullanmayacağım ben şu anda. O yüzden alt dire olarak alıyorum burayı. Bu bir de error kısmına baksın. Kontrolümüzü ekledik. Kontrolden sonra eğer Google Sign'in credential'ı aldık burada. Şimdi gelelim yukarıya. Ne yaptığımıza bir bakalım. Bu Google Sign in with Google buton. Buton action. Buradan client ID alıyoruz. Sonrasında client ID configuration ekleyip config'i oluşturup config'i configuration'ın içerisine gönderiyoruz. Sign in içerisinde bulunan. Sonra sign in shared instance deyip sign in deyip buradan result ve error alıyoruz. Buradan result ve error alıyoruz. Error kontrolünü yaptıktan sonra şuraya bir tane de result ekleyelim. Result'ı ve error'u kontrol ettikten sonra biz result'tan user bilgisi ve ID token bilgisi alıyoruz. Bunu da fonksiyonumuzun içerisine parametre olarak gönderiyoruz. Fonksiyon içerisinde parametre olarak aldığımız tokenları credential'ın içerisinde auth provider'ın içerisinde bulunan credential'ı oluşturarak ID token ve access token ekleyerek içerisine bunu sign-in'in içerisinde gönderiyoruz. Bu bize result ve error dönüyor. Bunun sonucu eğer hatalı değilse, yani result dönüyor ve error dönmüyorsa alt kısma geliyoruz. Burada VC'mizi açabiliriz. Onun için şöyle yapacağım. Open logout VC olsun bunun ismi. Bu logout VC'yi oluşturalım buraya. Biraz önceki gibi. Bunun transition style'ı cross dissolve olsun. Bunun presentation style da full screen olsun. Bunu direkt present olarak ekleyebiliriz. Animate true. Bunu da buraya ekliyoruz. Eğer error yoksa, error case yoksa şuraya da bir weak self ekleyelim. Şuradan alalım. Şuraya. Bunu çağırıyoruz. Şurada bir tane daha self kalmış. Bunu da siliyorum. Eğer isteklerimizden error gelmezse en son logout VC'yi açıyor bize. Hemen bir çalıştırıp kontrol edelim. Buradaki error case'lerine de result'ı da isterseniz buradaki gibi alertler ekleyebilirsiniz. Ama şunu kaldıracağım. Burada artık sign in olabiliyoruz. Onun için
open şöyle yapacağım. Self nokta open logout vc olarak ekleyeceğim. Şu boşluğu alayım. Error gelirse buradaki case'lere de error'ları ekleyebilirsiniz. Zaten self'i varmış bunun. Yukarıda strong olarak gelmiş. Büyük ihtimalle bunu Firebase kendisi eklemiştir. Hem weak self hem bunu eklemiştir. Büyük ihtimalle bu ekli olarak gelmiştir. Zaten weak self'i de ekliydi veya biz de eklemişizdir. Tam olarak hatırlamıyorum şu anda aslında. Önemli değil burası. Önemli aslında ama yani şu anlık önemli değil. Yani nasıl eklendiği. Çalıştırdık uygulamamızı. Google ile giriş yap dediğimizde gördüğünüz gibi bir alert geliyor ekrana. Continue diyoruz. Bizi mail adresimizin olduğu sayfaya yönlendiriyor. Burada istersek farklı bir mail adresi girebiliriz. İstersek kendi mail adresimizle giriş yapabiliriz. Ben kendi mail adresimle giriş yapıyorum. Kendi mail adresimle giriş yaptım ve gördüğünüz gibi ayarlar sayfasına, çıkış yap kısmına geldim. Bu çıkış yap butonunda sign out, yani kullanıcıyı tekrar login ekranına gönderip çıkış yaptığını istek olarak atmamız gerekiyor. Onun için de şurada zaten bütün case'lerde sign out kısmı aynı. Firebase out'a sign out olarak gönderip error case'i yakalıyoruz. Tekrar selamlar. Cihaza baktım biraz önce kayıt alıyor mu diye. Tam ben de cihaza baktım videoyu bitirdikten sonra. Durdurulduğunu gösteriyordu cihaz videonun. Bir hata vermiş. Tam durduğu noktada videoyu bitirdiğim nokta. Bu yönden çok şanslıyım açıkçası. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son videoda Sign with Apple videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.